ve değerli konuğumuz Charles, Finçaton'dan Satış Müdürü ve yine aynı ekipten Charles buldular. Bugün bize harika bir projeyi lansmana getirdiler Türkiye'ye. Whiteley oldukça önemli bir bina, oldukça güzel bir proje, müthiş bir restorasyon örneği, çok sağlam sustainable detayları olan bir proje. Şimdi ben çok da fazla konuşmadan biraz sonra Charles Bey'e bırakacağım sözü, size projeyi anlatacak güzel bir videoyla teaserımızla başlayacağız. Akabinde aslında buradaki ekonomi basının en çok dikkatini çeken şey bugün Burcu bize çok güzel market bilgileri verecek. Dünyada neler oluyor, Londra'da neler oluyor hepsini konuşacağız. Sonra sorularınızı alacağız. Tekrar çok teşekkür ederiz. I would like to present to you Charles Leigh from Finçaton again, and he will start with a great presentation for the Whiteley, and we start with the teaser, I believe, Charlie. Sure, yeah. Do you want me to, and it's okay to go in English, or do you want me to... I will confirm that quickly. İngilizce mi yapalım, Türkçe mi yapalım? Ben çevireyim mi? Daha önceden Türkçe yapalım. Tamam, anlaştık. I will help you with a smooth, easy translation. You start with please, Charles. We are very used to it. Okay, perfect. Good morning, everybody. Thank you so much for coming. We are delighted to be in Istanbul. It's in fact both of our first time in Istanbul. We're super excited. So thank you for coming and for such an awesome welcome. Çok teşekkürler dedi Charles. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk defa İstanbul'dayız dedi. Çok mutluyuz burada olmaktan dedi. We have been working on this amazing building for several years now, and we opened it in November. Just for a little bit of history, the original building opened as a shopping centre in the time of Queen Victoria, so that is the King's great-great-great-grandmother, and he gave her a royal warrant, and it was opened in the time of George V, so that's Queen Victoria, and it was opened in the time of George V, which was, as I say, the King's great-grandfather. Perfect. Charles aslında çok güzel bir yerden başladı. Bence de projenin en önemli detayı bu. Bu bina üzerinde çok uzun yıllardır bir çalışma yaptılar ve Kasım 2022'de açıldı. Uzun yıllara dayanan bir çalışma var ama en önemli kısmı tarihi binanın. Burası Kral 5. George'un zamanına dayanan, dönemine dayanan bir bina. Onun büyük babasının bu bina ile ilgili ciddi bir geçmişi var. Şimdi birazdan detaylarına girecek Charles. I'll leave you the word, Charles. Okay, so now we feel really honoured to be involved in this incredible building with amazing history, and we are turning it into 139 residential apartments, a Six Senses hotel, which we'll talk to you about in a moment, amazing spa, and 20 shops. Perfect. Çok gurur duyuyoruz diyor. Böyle bir binanın restorasyonuna adımızı yazdığımız için diyor. Ve toplamda 186 daire var. Bu tarihi iç içe olan bu projede. Toplam 186 daire var. Spa ve birçok ev var. O kısmını kaçırdım. Birazdan detayları gelince backup yaparım. So what I'm going to do now, I'm going to show you a short film clip which will tell you more in about 2 minutes than I can in about 10 minutes. Benim söyleyebileceklerimden daha çoğunu söyleyecek güzel bir video ile baş başa bırakıyorum sizi Charles. Biz şöyle kayalım, siz görün. Tamam, we ready Charles? Okay, great. Started. Nothing brings me joy like when I see you coming home again. Been pacing down the parlor floor, looking out the window more. I'll keep looking round the bend until you come back home again.
Pazar, it's okay. It's a lovely project. It's okay. I think we gördüğünüz gibi aslında biz Six Senses'in Londra'daki ilk projesi aynı zamanda. Oh, okay. We could go on. Okay. Sorry. Yeah. No, it'll take a couple of minutes. Yeah. Okay. So we might just start talking about the building. Move on. Yeah. Yeah. I think. Come and have a seat. Come and, sure. Yeah. I think so. Okay. That's fine. So yeah, we have this amazing building. It's over 1 million square feet. Yeah. It's fine. So yeah, we have this amazing building. It's over 1 million square feet. As I say, 139 apartments. I'm just going to show you as well, I guess, just give you a quick summary here. So I suppose it's important to know where it is. It's 2 blocks, so literally about 200 metres away from Hyde Park, and the part of Hyde Park where the royal family actually live in Kensington Palace. And one of the nearest roads there is Kensington Palace Gardens, which is the most expensive road in the UK. So, Charles, öncelikle özür dileriz, bir karışıklık oldu. Projede 1 milyon square feet alan var. Yani yaklaşık %10 gibi hesaplıyoruz ama tam metrekareye dönmüyor. Yaklaşık 850 metrekare gibi bir toplam alanda 135 apartmandan oluşuyor. Burada lokasyonun önemine dikkat çekti Charles. Hyde Park'a yürüme mesafesinde, 5 dakikaya yakın bir süre mesafesinde ve bildiğiniz gibi Kensington Palace Hyde Park'ın içinde. O yüzden çok yakın ilişkileri olan, binanın da tarihinin, kraliyet ailesiyle çok yakın ilişkileri olan bir proje burası. Oldukça değerli bir lokasyon. One of the things we're super excited about is the architecture. This beautiful building with incredible architecture. The building was opened in 1911. And one of the things you can't get from this image is these ceiling heights here are probably the biggest ceiling heights in a new building in London. So the ceiling heights are 4.2 metres and even 6.1 metres. And that's all created from, all because of the original architecture. Sure. Burada en önemli şey mimari detayları projenin gördüğünüz gibi. Tavan yükseklikleri minimum 4.2 metreden başlıyor ve 6 metreye kadar çıkıyor. Ortalamada 5 metre gibi bir tavan yüksekliği var her dairede. O yüzden çok karakteristik bir bina. And it's an original facade, obviously from 1911, and then everything behind that is designed by the world's leading architect, Foster & Partners. So incorporating the original pieces of architecture with new architecture, which is here. And this, by the way, is someone's party room, so it's incorporated into the new apartments. This is a 6.5 metre circular party room in somebody's apartment. En önemli şey burada orijinal dış cephe detayları dedi ve bunun yaklaşık tarihi 1911'e kadar gittiğinden bahsetti. Ve mimarisinde Foster & Partners kullanıldı. Dünyanın en başarılı mimari firmalarından biri ve onlar da çok büyük mekanlar yarattılar. Gördüğünüz gibi şu anda burada gördüğünüz alan bir daireye ait bir parti alanı. Oldukça değerli kişisel mekanlar yaratıldı bu projede. Okay, so we have awesome moments of arrival. Our business is our design business is 20 years old, and we're passionate about the moment of arrival as you arrive at the building and as you walk into the apartments. So great moment of arrival. And it's all set round, the building is all set round this courtyard, so lots of life and energy, and actually pretty similar to some of the courtyards in the hotel here. So beautiful seating areas with life and energy, and somewhere where you can save money. Perfect. 20 yıldır bu işteyiz ve bu projede bizim için çok önemli bir proje diyor ve bu tarz detaylara çok dikkat ettiklerinin altını çizdi. İç mekanlarda avlu kullanımlarının altını çizdi ve aslında birçok Six Senses'de bugün burada da bunu gördük. Benzer avlular var yukarıda. Bunlar çok değerli, yüksek enerjili, güzel ışıklı mekanlar dedi Charles. Çok teşekkür ederim. Okay, so we are super excited to have announced that the hotel will be operated by Six Senses and their amazing approach to health and wellness and sustainability. And yes, this will be the first Six Senses hotel in the UK and will be one of their European flagships.
Evet, burada gördüğünüz görselde İngiltere'nin ilk sensiz oteli olarak hizmet verecek olan binayı görüyoruz şu anda. Burada az önceki çeviride bir not atlamışım. Bizim için ilk izlenimin öneminin altını çizdi. Binaya girdiğinizde ilk izlenimin altını çizdi. Burada da aynı detayı görüyorsunuz. Bu Londra'daki ilk Six Sense olacak ve bu projenin içinde yer alacak. And the Six Senses Hotel will have obviously a lobby. Burası lobisi. Brasserie and restaurants. Restoran kısmı. Cocktail bar. Private Members Club. Özel üyelikle gelen kulüplerine. And spaces where you can go and work and spend the day and conduct meetings, all available to the hotel guests and the residents of the apartments. Ortak ofis ve çalışma alanları hem otelde kalanları hem de burada yaşayanlara özel ayrılmış alanların üzerinden geçiyor. Yani projede sosyal donat anlamında neler var onlara geçtik yavaş yavaş. They also have an awesome 60,000 square foot spa. 60,000 square foot, 60.000 metrekare birlik bir spası var. Sorry, meters is better, 6,000 square meters. Yes, 6,000 square meters, yes. 6.000 metrekarelik bir spa alanı. 20 meter swimming pool. 20 metre genişliğinde bir havuz. 350 square meter gym. 350 metrekarelik bir gym alanı var proje içinde. 11 treatment and consultation rooms. 11 tane özel spor odası var. A library. Kütüphanesi. Children's playroom. Çocuk oyun alanı. Sports hall. Spor. This is all just for the residents and hotel guests. We even have a games room, so table tennis and pool. Just for the residents. This is just for the residents. Evet, Yeah. burası sadece Whiteley'de ev sahibi olanlara özel alanlara geçtik şimdi. Lounge areası, karşılama, konuk ağırlama alanı. There's so much more as well, which will come up, music. Bunlardan çok daha farklı müzik odaları vesaire aklınıza gelebilecek her türlü donatı mevcut. I'll just show you a couple of images of the apartments themselves. So, as I say, we're really passionate about that moment of arrival when you or your guests arrive home. So when you arrive outside, it's really elegant. Az önce de altını çizdiğim gibi dedi, ilk izlenim binaya girdiğiniz ilk anda aldığınız ürün bizim için çok önemli. Bunun üzerine tasarladık her şeyi. Burası girişi gördüğünüz gibi oldukça elegan bir girişi var binanın. And then when you come into the apartments themselves, lovely wide entrance halls. Apartmanlara girdiğinizde oldukça geniş ve yüksek tavanlar sizi karşılıyor. But really, it's all about the volume. So here is one of the rooms in the apartment, but this one has got 4 meter ceilings, and that obviously gives you awesome, beautiful wall space for your art. Sure. Tabii ki her şeyin sonunda metrekarelerde oldukça cömert bu projede. Bu noktada gördüğünüz gibi tavan yükseklikleri burada 4 metre olduğunun altını çizdi Charles ve sanat eserlerinin dikkat çekti. And it's got art gallery grade lighting and sustainably sourced European oak floor. The finishes are amazing. İç mekanda kullanılan malzemelerin hepsinde sürdürülebilir en önemli kriter dedi Bolot'ta içerisinde ve hepsine sürdürülebilirlik noktasında çok iyi ürünlerle çalışıldı. Ve duvarlardaki ışıklandırmalar ve her şey, bütün dizayn biraz sanat arkadaşçıl, art friendly diyemiyorum ama Türkçe sanatla iç içe bir dizayn düşünüldü her şeyde. And then the floor above that one has a 6 meter ceiling height. Bu da 6 metre tavan yüksekliği olan daireden bir örnek. And then we've got far-reaching views all over London because our building is so tall. We've got amazing views all over London. That's really amazing. Bir daireden örnek bir görsel. Aslında I think Hyde Park is over there. Yeah, exactly. I suppose the important thing here is that the design quality and the interior architecture quality, the build quality, is the same here as that we've produced in our building in Grosvenor Square. So where we've achieved sort of 30, 40, 50 million pound apartments. But the
point is that our business is, as I say, 20 years old. We're obsessive designers. We're passionate about design quality and interior architecture and using the best materials sourced from all around the world. And this building, and as I say, the design and interior quality is absolutely, the look is cool and fresh and young, but it's absolutely best in class. Definitely. Charles tekrar altını çizmek istedi. Yani bizim için bir projede kullanılan malzemenin kalitesi, iç dizaynı gösterilen, detaylara gösterilen hassasiyet, sürdürülebilirlik, bunların hepsi çok değerli konular ve 20 yıldır ürettikleri tüm projelerde aynı hassasiyetle yaklaşır. Aslında benim için bir çekici bir detay vardı. Oraya sonra birazcık finansalları konuşurken gireriz tekrar detaylı. Örneğin Grosvenor Square'de yine Londra'nın çok değerli bir bölgesinde daha önce yaptıkları bir projede yaklaşık 40-50 milyon civarı rakamlardan bahsetti. Biraz sonra detaylarına girdiğimizde projenin burasının hem lokasyon hem fiyat olarak ne kadar bu anlamda rekabetçi olduğunu birlikte göreceğiz. So I think it's probably just worth talking to you a little bit about the location. Would be great location. Lokasyondan biraz bahsedelim isterseniz. Size Hyper yapıyoruz ama neresinde Londra'nın tam olarak proje? So just to keep it, if you have any questions, just shout. But just really high level, the best and most expensive areas in London are around the park. Şu anda bu harita sınırları içinde gördüğünüz alan Londra'nın en değerli yüzük taşı bölgesi. Bütün adını duyduğumuz en ünlü yerler. So this is Holland Park. This is where Richard Branson lives, and that's where David and Victoria Beckham live. Oh no, I'm not there. I'm not in here. You're further up here, aren't you? Close. So yeah, so Holland Park with Richard Branson and everything there. Notting Hill, famous for the film and Hugh Grant and all that sort of things. That's Notting Hill is here. This is Kensington, and in fact, this is, I was talking to you about it before, this is Kensington Palace Gardens, the most expensive road in the UK, and Kensington Palace, where the royals are. Kısaca çevirecek olursam Charles Holland Park'ı gösterdi. Holland Park'ta adını duyduğumuz Richard Branson, Victoria Beckham, David Beckham hepsinin yaşadığı bir yer. Yine yakınında daha mütevazı bir neighborhood Notting Hill var. Onun yanında da Kensington Palace geliyor. Bildiğiniz Diana'nın zamanında yaşadığı saray hepimizin bildiği. Ve yakınında Hyde Park var. Şu sarıyla gördüğünüz yer, ortadaki görebiliyorsunuz buraya. Whiteley'de tam üstünde kalıyor. And then this is South Kensington, Chelsea, Knightsbridge, Belgravia, Mayfair, and those are all very well-known names and the most expensive areas in London. Kesinlikle. Bütün bu bölgeler aynen İstanbul'umuzun Nişantaşı'sı, Etileri ve belki çok değerli bölgeler. Şimdi Holland Park Nottingham'de anlattı. Aşağıda da South Ken var, Kensington'un altında ve Mayfair gibi çok önemli bölgeleri tarafından. Yani bu şurası bütün en değerli yüzük taşı bölge. And this area to the north of Hyde Park has traditionally lagged behind these areas, and we believe, as does everybody else, we believe that the principal reason that it's lagged behind is because of uncertainty over the yellow building, which is us. This is Whiteley's. So now that that building is being reimagined and redeveloped, that's why everyone around here is getting super excited about this area and spending. There's a huge amount of money being spent on this road. Okay. Evet, bu çok güzel bir nokta. No, that's okay. I think that's a great point. Şimdi bütün bu değerli bu noktaların ortasında bir sarı bir Whiteley'i görüyoruz. Aslında bu bölge, birazdan detaylarına gireceğiz bölgenin. Bu bölge için çok heyecan verici bir proje bu. Nedeni de şu, o bölge birazcık bu en değerli bölgelerin arasında, yani bir iki sokakla birazcık daha altın kalmış bir bölgesi gibi düşünebilirsiniz ama değil. Yani çıktığınızda 2 dakika içinde Hyde Park'tasınız. O yüzden Whiteley bu bölgede müthiş bir dönüşümle başlatacak aslında ve bu aslında yıllardır beklenen de bir dönüşüm. Çünkü sağına gidiyorsunuz, Notting Hill, soluna gidiyorsunuz Mayfair ama o bölgenin bir ciddi bir değişmesi gerekiyordu. Whiteley'de bunun ilk başlangıcı olacak. Bu konuda da çok heyecanlılar. So there is therefore an investment and a regeneration story in what is already prime central London, in what is already 2 blocks, literally 2 blocks from the park, and already has the infrastructure around you to support super prime pricing like
some of the best restaurants in London. You know, most of these, and a lot of these are Michelin-starred restaurants. In fact, Asagi there, that's my wife's favourite restaurant in the whole of London. But you know, some really great restaurants all over here. Gördüğünüz gibi öyle bir lokasyon ki belki 2 bina var bunun farkı ama minicik bir bölge tamamen bir rejenerasyon içine girecek. O bölgenin bir 2 dakika dışına adım attığınızda dünyaca ünlü restoranları görmeye başlıyorsunuz. Favorisinden bahsetti ama kaçırdım. You've then got some of the best schools in London just around the corner. So Wetherby School and Pembridge Hall are like 50 metres away from the school, from the building. Bu da etrafındaki okullar, yani Türk yatırımcılar bunu birazcık çok fazla bakıyorlar. Önemli okullar var etrafında. Özellikle Wetherby okulu, Princeton'da okuduğu okullar. And then obviously important to know that you can get everywhere. So within 70 metres of the building there are 2 tube stations on 2 separate lines. En önemlisi de transport burada. Transport noktasına baktığınızda o kadar merkezi bir noktada ki Whiteley 2 tane çok önemli durağın yanında, yani 2 tane önemli tren hattına saniye mesafede binadan çıktığınızda tübe ulaşabiliyorsunuz. And then a 6-minute walk or a 2-minute drive is Paddington, and that's on the Elizabeth line, so that will get you to Canary Wharf or Heathrow in 20 minutes. Paddington 6 dakika yürüme mesafesinde, arabayla giderseniz 2 dakika bile sürmüyor. Paddington'dan da dünyanın her yerine bağlanabiliyorsunuz. Öyle bir nokta, öyle bir merkez. Heathrow Express'e geçebilirsiniz, tüm Londra'ya ulaşabilirsiniz. Londra dışındaki şehirlere, başka ülkelere geçebilirsiniz. O yüzden çok güzel bir lokasyon bu değil. And then one of the most exciting elements of this development is the amount of money that is being spent on the whole of Queensway. So between Westbourne Grove, this is super cool, Westbourne Grove, very fashionable, between Westbourne Grove and Hyde Park here, on this one road alone, Queensway, one road, we and the other owners, because everyone else is suddenly getting excited in their real estate as well, we and the other owners between us are spending just over £3 billion on this one road. That's very interesting, actually. Can I translate it in freestyle? No, not freestyle. But bence bu en önemli noktası, neden bu projeyi ilk biz neden getirmek istedik Türkiye'ye? Çünkü ben bu bir örneğini görmedim. Şimdi burada konuşulan dönüşüm, rejenerasyon. How many billions? Sorry, Charles. 3 billion. 3 billion, yeah. Evet, 3 trilyon milyon Başar ve desteğinizi rica edeceğim Türkçe'ye çevrilmesine. Bayağı yüksek bir dönüşüm yatırım yaptılar alanı ve alana gittiğinizde o kadar şaşırtıcı bir yer ki bir cadde, yani yaklaşık 10-15 tane bina var. Şimdi dünyanın hiçbirinde böyle bir dönüşüm örneği görmedik. O yüzden hepimiz merak ediyoruz burada ne olacak. Çok en ilginç noktası bu. Biraz sonra detaylara gireriz sorunuz olursa. So what I'm going to do, but we'll obviously have some questions at the end as well, but we started with a film, so I'm also going to end with a film, and this is also very short. This isn't our film. The point about the film that I'm about to show you, which as I say goes on for less than a minute, but it is the film created by the Queensway Steering Group, which is us and all the other owners combined, and there are only 7 of them. And this is just showing you what is happening on this one road. Sure. Dediğiniz gibi bu kadar büyük bütçelerin konulduğu bir rejenerasyon projesi de çok değerli alanlarla çevrili. Bu Queensway Caddesi'nin toplam 7 tane mal sahibi var ve önemli, yani key olarak. Onların yaptıkları bir video var. Açıkçası bu dünyada gördüğüm en küçük ölçekte, büyük ölçekte rejenerasyon projesi. O yüzden çok ilginç. O videoyu bir izleyelim isterseniz. You ready? Yes, please. Translation might be more difficult in this, but I'll keep it short. Okay. So maybe just shout over me. Okay, sure. So you're going to see now. This is obviously Hyde Park. That is Kensington Palace. We've got new gates going into the park. The first new gates into the park in 40 years. Yeni kapıları, parkın yeni kapıları. New residential building here. Yeni bir konut binası. Every single shop on the entire street is being redone. Bu bahsettiğiniz cadde, bugün dönüşecek olan cadde, yani the road is being made narrower and the pavements wider. Yollar genişletiyor, pavmentlar
We have two new restaurant pavilions and outdoor dining, one which is all out the street. İki yeni restoran geliyor. Dışarıda. All of these shop fronts are new. Bütün binalar değişiyor. Both of the tube stations are both being refurbished. Metro istasyonları yenileniyor. Every single one of these shop fronts is being redone. In fact, that one's just been done. Bütün binalar, dükkanlar hepsi yenileniyor yol boyunca. We are also doing the building on the right, which is our sister building, which is offices. Bu da kız kardeş binaları. Bu binayı da yeniliyoruz proje içinde de. Ofislerimiz orada olacak. And this is the Whiteley. Bu da Whiteley. Whiteley. So you can see you've got great ceiling lights, 17 new shops. 14 tane yeni olacak. That's the entrance into the building. Girişi, binanın girişi, orijinal girişi orası. That's obviously the park down at the end here. Hyde Park'ı caddemizin sonunda görüyorsunuz zaten. And that building there is also new residential. Yeni bir konut binası da gelecek oraya. And then perhaps the perfect way to end. This is the new Six Senses Hotel. Evet, bu da yine Six Senses Oteli, Londra'nın da İngiltere'nin ilk Six Senses Oteli olarak. Yeah. Love the video. So that's new. It's a great video because we know the area, we can change. It's Gerçekten gelecekte olacak hali ama şu anki hali gösteren bir şey var mı bilmiyorum. We don't have anything to show the existing. But ben size aktarabilirim. Bir cadde boyunca büyük bir dönüşüm yaşanacak orada ve orada hani bence I think it's like a piece of a puzzle, isn't it? It really is, like, exactly. There's been a missing piece for it's the missing years, piece. and then this is the You have to Whiteley gelince o bölge puzzle'ın eksik parçasını bulacak ve tamamen etrafındaki diğer değerli bölgelerle birlikte tamamlanacak. Yani bu yıllardır beklenen çok küçük bir alandaki bir dönüşüm projesiydi. Lovely project. Really. It's cool, isn't it? It's cool. But no, so that's the project. As I say, we're super excited to be involved in it. We feel a real a privilege and honour to be part of its history. And yeah, we're obviously delighted and we're again grateful to you for all your support as well. Our pleasure, always. Thank you so much Charles. Çok teşekkür ediyoruz Charles'a. Charles gerçekten bu kadar tarihi önemi olan bir lokasyonu ve binanın projesini üstlendiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Burada olmaktan da mutluyuz dedi ve çok teşekkür ederiz hepinize. Yeah, thank you very much. No, you're You're very all welcome. good. Thank you very I'm much. just still feeling a little bit about our video. Maybe we give our video at the end because now we go back to Seb. Charles projeyle ilgili detayları aktardı. Kısa kesip burada bitirmek isteriz. Belki sonunda bir videonun kalanını veririz çünkü bir aksilik yaşandı. Şimdi birazcık da pazarı konuşmak istiyoruz. Ne durumda? Dünya nerede? Londra nerede? Biz neredeyiz? Sorularınızı bekleyeceğiz ama ben sözü Seb'e bırakacağım. Seb Warner, bugün burada Uluslararası Satış Müdürü. Hepimizin başında o var. He's above all of us. So he's going to give us some of the recent market data. So we are with you, Seb, listening to you. Thank you, Meltem. You're more than welcome. I just keep it a bit longer so we can have a presentation at the back. Totally, yeah, and I won't do all the slides going up. But thank you, everyone, and it's amazing to be here. It's an amazing hotel, and as you've seen from Charles, an amazing development that we're selling on behalf of Finchatter, the Whiteley. Çok teşekkür ederiz bugün buraya geldiğiniz için. Hepinizi görmekten, burada olmaktan çok mutluyuz dedi. Bizim için çok önemli bir proje, çok değerli bir proje. Ben de proje ve bölge hakkında size gereken tüm market bilgilerini birazdan paylaşacağım dedi. Thank you, Meltem. I have some slides on the residential market in London and the UK. It's important to give London context, and on this first slide, this is our national price growth and price change over the last few years, and as you can see, there's been a significant price growth over the last 2 to 3 years. Thank you. So gördüğünüz gibi ilk slaytla başlayalım. Bizim bu yılki satış rakamlarındaki değişme. Gördüğünüz gibi 2019-2020 itibariyle muhteşem bir pik yaşanmaya başladı. Onları da konuşacağız nedenlerini birazdan. Gördüğünüz gibi bayağı agresif bir büyüme var.
Perfect. And then on this side we have obviously a map of London, and the price growth in London has been substantial over the last year with a 7.9% growth. You can see this dark blue segment at the top of there is the Whiteley. So within London, this area has grown more than really anywhere else over the last year or so. Thank you very much. Ben de bir ayağa kalktım, birazcık göstermek istiyorum çünkü. Şimdi bu gördüğünüz slide Londra'daki yıllık fiyat değişimi ve bunlar gördüğünüz renk kodları da hangi bölgeler en çok değer kazanıyor. Şu an senin tam kafası geliyor oraya ama gördüğünüz gibi en koyu bölge tam da Whiteley olduğu bölge burası ve bu bölge Londra'da en çok fiyat artışı yaşayan bölge. Diğer bir kez. Okay, perfect. And then on this slide we have the sales volumes over the last 7 years, and you can see there's a consistent pattern which we've now returned to, where you see the very high peaks. There's been something substantial in terms of policies change with stamp duty or COVID or something to do with that, but we're now at the middle point, the consistent middle point. Definitely. Thank you very much. Gördüğünüz gibi geçmişteki 7 yıla baktığınızda diyor bir süreklilik görürüz hep biz Londra'da ve gerçekten de gördüğünüzde 2015'ten başlayıp 2020'ye kadar bir süreklilik devam etti. Sonra çok ciddi iniş ve çıkışlar gördüğünüz yıllar 2015, 2020, 2021 ve 2022'ler. Bunlar genelde ya bir kanun değişiyor, ne bileyim stamp limitiyle bir yani emlak vergilerine bir şey geliyor ve bir düşüş yaşanıyor, yükselik gelişiyor ama ondan sonra her zaman Londra yine stabiliteye geçiyor ve sürekliliğine gidiyor. Gördüğünüz gibi 2022'de de aynı sürekliliğe dönmüş oluyor. Diğer bir kesim. Perfect, thank you. And then this slide just shows the pricing in prime central London. And again, it's consistently been rising over the last 2 years, which is sort of compelling for London, considering what's happened over the last sort of 2 or 3 years. Yine bu slaytta da son 2-3 sene içinde aynı süreklilik içinde ortalamada devam eden fakat son 2 yılda yüksek bir yükseliş konuşalım çok hızlıca yükselişe geçen bir artış görüyoruz. Burası Prime Central London yani Londra'nın en değerli bölgesi. Biraz önce bahsettiğimiz komşular Whiteley onların olduğu bölge Prime Central London. Perfect, thank you. Next slide. This is a really interesting graph. Basically, it shows registrations of buyers through our data. And as you can see in the last data track we had was in May. And I think that's the highest, one of the highest in the last sort of 10 years in the whole of buyer registrations in London. Bu da son 10 yıl içinde, son yıllarda gördüğünüz yeni ev alanlar, almak için kayıt olanlar gördüğünüz gibi bir süreklilik ve yükseliş devam ediyor. And then just a little piece on rent. Rents in London have gone up considerably over the last year or two. Again, a huge lack of supply of rental opportunities, and then on the flip side, huge demand. And I'll come on to sort of nationalities in a second, but there's a lot of people that are wanting to buy and rent limited supply. Sure. Burada da aslında çok ilginç kiradaki artış, kira değerlerindeki artışı görüyoruz. Gördüğümüz gibi aslında bu slide bize şunu söylüyor, müthiş bir artış var kirada. Nedeni şu, çünkü ürün, yani ev yok Londra'da, ev bulamıyorsunuz kiralamaya, müthiş bir açık var. Bu yüzden de gördüğünüz gibi müthiş bir yükseliş var. Biraz sonra detaylarına gireriz, belki yatırımcıların ilgisi bundan kaynaklı çok kira anlamında çok ciddi bir potansiyel var yurt dışında. Perfect. Okay, so this for London as a whole, obviously there's a huge amount of international investment. I think when we last tracked it, there were 78 different nationalities buying into London, and obviously the currency play is critical. And as the pound has decreased again recently, there can be a saving of between 20 and 30% on a lot of major currencies. That's very critical slide. Can I translate? Well, okay. Okay, Bu çok right? ilginç. Yeah. Burada aslında pound'un gücünü ve pound'la alışveriş yaptığınızda, daha doğrusu %20-30'lara varan bir kur efektif rakamlara baktığınızda her zaman pound'da olan bir yatırım %20-30 daha güçlü oluyor diğer kurlara göre. Özeti bu. Tam bir translation değil ama
özet olarak bu. Just one more, it's okay, I'll just mention it. Obviously, Sure. the pound flipped around after 2008, so really for the last 13 years, the currency play has been amazing, and that's critical for the demand from international buyers. But you probably said that. Evet, I kind of combined with the previous Perfect. slide. Ben aslında bir önceki slide'ı buraya bağlamıştım ama diğer currency'lere baktığımızda yani gerçekten pound'la yaptığımız yatırımda her zaman diğer kurlara göre yabancı yatırımcı için %20-30 gibi bir fayda var, efficiency var. Evet. And these are obviously just the top 5, but ultimately, as I said, there's 70 plus different nationalities. Tabii ki 70'in üzerinde farklı yabancı yatırımcı var İngiltere'de şu anda ama bunlar ilk 5'i Amerika, Fransa, Çin, India ve Avustralya şu anda top 5 İngiltere'de yabancı yatırımcı açısından. So this is just a nationwide statistics in terms of the market forecast over the next 5 years, but it's all very positive. And if we can just go on to the next slide, this is zeroed in on obviously London and prime central London. As you can see, prime central London, which is where the Whiteley sits, we're looking at a cumulative growth of over 22%. Şimdi az önceki slide, Anıl'cığım bir öncekine gidebilir misin? Bu slide'da genel olarak 5 yıl boyunca nasıl bir pazar yükselişi beklendiğinin tahmini var. Binance Bank bu konuda tabii ki çok güçlü ve güvendiğimiz bir kurum. Gördüğünüz gibi ben burada birazcık özetliyorum. 12,5'larda minimum görüyorum ben orada, maksimumlarda da 18,5 görüyorum. Bir sonraki slide'a geçersek ortalamada Prime Central London dediğimiz yine Whiteley'in içinde olan bu bölgeyi konuştuğumuzda aslında en yüksek artışın %22,8 ile biz Whiteley'in olduğu bölgede bekliyoruz. Çok teşekkürler. And this is sort of where the property prices have been over the last 10 years. So you can see quite steady growth after the great financial crisis and consistent. And obviously, we all know what happened through the pandemic. There was very little activity, but it's come back very, very strongly, just as it did after 2008. Sure. Aslında gördüğünüz gibi burada 10-12 yıllık bir süreçte baktığınızda oldukça stabil. Aslında aynı şey 2010'da da yaşamıştık finansal krizde. Yine bir yükselişe geçmiştik. Çok hızlı toparlamıştı İngiltere. Baktığınızda Covid ile beraber olan dönemde de 2020 ile başladı, 2021. Gördüğünüz gibi tekrardan emlak fiyatları çok hızlı bir şekilde toparladı ve pik almaya başladı. Sonra yükselmeye başladı. So just last slide and reiterating the reason why price growth is so high. So there is a lack of supply of housing and certainly new housing and a huge lack of supply in the rental market, and coupled with the huge demand internationally, those are sort of the fundamental reasons why prices are going up. Thank you very much. Bu son slaytımızda aslında biraz önce dokunduk ama bununla kapatmak istedim. Çünkü bence de mesajlardan biri bölgenin çok değerli olduğu, en yüksek artışın bu bölgede beklendiği. İkinci önemli neden de bu artış neden oluyor? Çünkü arz düşüklüğü, talep yüksekliği. Ürün yok, alıcı çok. O yüzden ev fiyatları çok hızlı bir şekilde bütün krizlerde toparlıyor, yükselişe geçiyor, stabil kalıyor. Bu slide'ın çok değerli olduğunu düşündüğümüz için en sonuna aldık. Bu kadar. I think that's and one final point. And obviously, London is a beautiful place, lovely lifestyle to live. Okay. That's the main reason. Okay. Tabii ki de Londra aynı zamanda diyor, çok keyifli yaşanacak bir şehir olduğu için her zaman bu kadar yabancı yatırımcıdan talep görüyor diyerek güzel bir espri tadında bir finalde bitirsek. Çok teşekkür ederiz. I think we are all finished. Çok sıkmak istemiyoruz siz market datalarıyla. Sorularınız